Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar Tamirat kanalında sizlerle ne yapacağız? Tamir yapacağız. Tamir yapacağız bugün. Başlıkta görüp geldiniz. Uzun hızlı anlatmaya gerek yok. Evet, iPad'ler var. Bir tanesi hediye olacak. İnşallah. Hediyeyi anlatırım nasıl olacağını. Biraz bahsedelim iPad'imizden. Semih anlatsın. Ben konuşuyorum diye kızıyorsunuz sonra bana. 2 tane iPad var. Bir tanesinde görüntü geliyor. Buna da aslında görüntü geliyordu denediğimde. Şarjı bitmiş. Şu an hiçbir belirti yok. Bunu tamir etmeyi düşünüyorum şu anda. Adam kaplama yapmış. Kaplama yapılmış. Bunları işte her Çok zaman modaydı. bahsettiğimiz gibi sanal bit pazarı olarak biz ismini taktık. Aslında farklı bir adı var bu uygulamanın. Oradan satın aldık. Tabii ikisini aynı kişiden almadık. Ayrı kişilerden aldık. Hatta bunu çok uzun zaman oluyor alalı. Bu hediye olacak olan tablet. Evet. Bakın. Yarışmalarla hediye Bunu yapacağız da bunu. tamir ediyoruz. Tamir ettikten sonra belki bunu da hediye ederiz. O da Ya olabilir. da bilmiyorum. Tamir ediyoruz. Bu açılıyor, bunda bir problem yok değil mi Semih? Öyle hatırlıyorum ben. Yok, açılıyor bir problemi yok. Videoya geçelim, tamir bölümünde. Hatta onu bu arada sohbet şarja muhabbet takalım ederiz. istersen. Aynen. Are you listening? Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu işte kendi alengirli basıyor biraz. Daha doğrusu basmıyor bile diyebilirim yani. Üstteki taç kırık olduğu için rastgele basıyor. Şimdi bu taçı değiştireceğiz. Şurada bir darbesi var. Şöyle bakarsanız. Bunun için kasa değişmesi gerekli. Biz her zamanki gibi iPad tarzı cihazları sökerken bir separatör kullanıyoruz. Şimdi çalıştırdım. 80 ya da 120 derece. Bu çok öyle kapsamlı bir separatör değil. Basit. iPad 5 bu arada. 5. nesil. Arkadaşlar separatörün mantığına biraz bahsedeyim ben Semih sökerken. Separatör bir ütü mantığıyla çalışıyor. Üstündeki tablaya silikonun altındaki metal yere bir ısı geliyor. Silikonu kullanmamızın sebebi dokunmatik sökeceğimiz için ekrana yanık izi vermemesi için. Yoksa fazlasından dolayı ekran yanar ve sarı sarı lekeler oluşur. Bu işlerle uğraşan arkadaşların başına gelmiştir Evet. böyle bir şey. Basit separatörlerden diyebiliriz bunun için. 2 kademesi var, 80 ve 120. Biz kullanıyoruz. Daha kapsamlı olan separatörlerimiz de var. Ama genelde kamera karşısında daha ulaşılabilir aletleri kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü bizim hedef kitlemiz siz ev kullanıcıları. Hani ev kullanıcılarının bunu evde nasıl kolayca pratik bir şekilde Evet. iPad'lerini, işte laptoplarını ya da telefonlarını tamir edebileceği konusunda videolar hazırlıyoruz. Bilmeyen arkadaşlar için bahsettim bunu. Mesela bu şeyde kullanılmaz. Hava çekmediği için ekran cam ayırmada araya tel Aynen. sokup kullanamazsınız. Bir de bu silikon aynı zamanda şu işe de yarıyor. Her zaman böyle camı kırık ürünler değiştirmiyoruz. Yani camı sağlam olabiliyor. Cihazı söküp belki şarj soketi veya başka batarya değişimi yaparken Samsung E serisinde evet, mesela. çizilmesin diye hem ekrana zarar vermemek için iyi oluyor. Bir de şöyle bir araya gireyim ben. Hemen bir şey söylemek istiyorum. Sizden çok bunu yorumlarda gördüm. Ya da işte Instagram DM'den falan olsun. Niye abone olun, işte like atın demiyorsunuz diye soruyorsunuz bize. Biz şimdiye kadar hani ilk videolarımızda belki dedik buna abone olun lütfen arkadaşlar. Evet. Kanalımızı destekleyin falan filan. Sonra demiyoruz, unutuyoruz ya da ne bileyim. Ya bu abone olun demekle olunacak bir iş değil. Hani gönlü seviyorsanız olursunuz zaten diye düşündük biz. Ama adet yerini bulsun. Videolarımızı seviyorsanız, videoların da devamını gelmesini istiyorsanız abone olduğunuz zaman bu şekilde bize bunu gösterebilirsiniz beğendiğinizi. O yüzden abone değilseniz abone olmanızı isteriz. Teşekkürler şimdiden abone olursanız. Olmazsanız da teşekkürler. Bu daha önceden değişmiş. İşin garibi bunu çok değişik bir maddeyle yapıştırmışlar. Normalde Nasıl bir madde? ya nasıl bir Ucuz madde madde. görürsün şimdi nasıl bir madde olduğunu sökeyim. Arkadaşlar ben bu bırakır diye düşündüm ama yeteri kadar ısıtmama rağmen bırakmıyor nedense. Neden bırakmıyor? Çünkü bu yapışkan çok meret bir yapışkan sürmüşler. Burada dikkat etmemiz gereken bir yer Biraz daha ısıtalım. O arada çünkü bunun home flex'ine dikkat etmem gerekiyor. Home flex'ine zarar vermek istemiyorum. Neden? Çünkü bunun home flex'i parmak izi okuyuculu. Bu arada iPad malzemesi soruyor arkadaşlarımız. Tamirat.net'te bunu bulabilirler mi? Link verir miyiz? Verelim. Ekleyelim o zaman. iPad malzemelerini de eklemeye başlayalım yavaştan. Kullandığımız tüm ekipmanların açıklama bölümünde linklerini bulabilirsiniz. Genelde indirimli ve A kalite ekranları ya da dokunmatik tornavida her şeyin A kalitesini tercih ediyoruz biz. Stabil olan kullandığımız her şeyi açıklamaya bırakıyoruz. Önermediğimiz şeyleri bırakmıyoruz. Yani şunu niye koymadın abi demeyin. Beğenmezsek video esnasında bile olsa bırakmayız onu açıklamaya. Ucuz ürün bırakmıyoruz genelde. Mesela J7 Pro ekran kopisi var. Kopya ekran bırakmıyoruz. Evet. Almayın arkadaşlar. Kopya ekran alacağınıza Kopya ekran pişmanlıktır. 2 kere masraf edersiniz. o telefonu satın ya da o telefonu kırık halde satın, daha kârda olursunuz. Evet. Ve kopya ekranlar hani kanunen de zaten alınmaması gerekiyor. Ne faturası var ne bir şey var. Faturasını hadi fatura keser. Satıcı firma onu halleder Yani mi? menşei belli değil, bir şey değil. Yani şimdi bugün elimin altına bu geldi. Ondan bununla tamir etmek istiyorum. Bir ekranı sökelim ilk önce. A few moments later. Ekranın vidalarını söktüm. Burada dikkat etmemiz gereken home flex'i
Şimdi elimden göremiyor bilirsiniz. Şu klimayı kapatacağım. Ne oldu, üşüdün mü? Biraz önce sıcak diyordun. Hala Arkadaşlar havalar çok sıcak bugünlerde Işıklardan Eskişehir'de. Bir de ışıklardan dolayı dediği gibi abimin içerisi iyice ısındı. Bir de biz biraz geç saate bıraktık bugün videoyu. Bir de soruluyor yarışmalardaki hediyeler nasıl geliyor diye. Arkadaşlar iletişim formunu doldurduktan sonra 2 ile 4 hafta arasında toplu olarak yolluyoruz tüm hediyeleri. O yüzden kazandığınız hafta gelmeyebilir. Toplu kargo yapıyoruz. Çünkü platinyeler var, elmalar vardı geçen hafta. VIP üye kolileri oluyor. Kargocular da bize kota uyguluyor dolayısıyla. Yani kargoyu veremiyoruz anında. Da Tamiret.net'in kargoları var bir de. Bu yüzden mazur görün. Öyle bir durum söz konusu olmaz. Hediyeniz ulaşmazsa bana muhakkak 2-4 hafta içinde yazın. Ulaşın bana. Çünkü bazen kargolar bana geri geliyor. Teslim almıyorsunuz. Böyle yazlığa, köye, barka gidecekseniz de muhakkak haber verin. Boşuna kargoyu yollamayalım. Başka adrese yollarız yani istediğiniz. Evet. Biraz zor oldu ama çıkardık. Şimdi buradan bu home flex'ine zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Parmak izi okuyucusunu bozmak istemiyorum. Biraz ısıtacağım o yüzden. Şimdi burada ekranı aslında sökmesek de olurdu komple ama neden söktüm? Bu bakın değişik bir yapışkan madde var. Bunu temizleyip ben oraya çift taraflı bant uygulayacağım. İlk önce burayı bir temizleyelim. Ne kadar sert bir madde. Yani bilim yapıştırmış. Ne yapmış? Bilmiyorum işte. Normalde bunu kullanmam ama değişik bir yapışkan. Derbiye benziyor. Biraz kuvvet uygulamam gerektiği için. Ve bu şey de olabilir. B7000, E8000, T7000 zamanla dura dura donuyor. iPad dokunmatiklerinde bu tür yapıştırıcılara pek gerek kalmıyor. Dokunmatikten bir çift taraflı bant çıkıyor. Çoğu dokunmatikte kaliteli gelir. Yetmezse size bir çift taraflı bantta siz geçersiniz kenarlardan değil mi? Ya, hani o da olmazsa E8000 en kötü sürersiniz ama ya da T7000. Ben pek önermiyorum. Yani iPad'lere sıvı yapıştırıcı sürülmesini. Benim kendi görüşüm bu tabii. Ya hiç mi sökmeyeceksin? Bunun bataryası değişecek. Isıyla sökebilirsin ama fazla kaçırırsan E8000'de, T7000'de fazla ısı vermen gerekir. Ya ekranı sarartacaksın ya da az ısı verdiğin için dokunmatiği Şimdi çatlatabilirsin. eşit ısı vermek Çünkü gerekiyor. dokunmatik çok büyük. Yani fiziksel olarak, hacimsel olarak uyguladığınız baskı çatlatmaya sebep Çift oluyor. taraflı bantlarda şöyle oluyor. Separatör ya da sıcak hava onu eşit ısıtıyor. Ama bunda mesela buraya az, şuraya çok sürdüğün zaman az sürülen yer ısınıyor. Çok sürülen yer ısınmadığı için bırakmıyor yapışkan kendini. Gerçekten kötü durumdaymış. Bu tür aletleri tamir edeceksiniz, sökeceksiniz. Bir tane video izleyin, birkaç kişinin videosunu izleyin, bakın. Muhakkak. Sonra kendiniz en azından bir ortak kanıya varırsınız. Olmadı yabancı kanallara da bir bakın. Yani fabrika nasıl yapışkan uyguladıysa E8000 mi kullanmış, çift taraflı bant mı? Siz de onu uygulayın. Ötesine geçmeyin. Problem yaşamazsınız. Kendiniz pek doğaçlama yapmaya çalışmayın yapıştırma işlemlerinde. Bir de bazı videolarda dokunmatiği öyle bir söküyor ki bir bakıyorsun şıp diye söküldü. Aslında Ya şıp diye sökülen videolar muhtemelen arkada 20 dakika falan ısıtmıştır. öncesinde söküyor ya da. Bilen arkadaşlar zaten o süreci biliyor bayağı. Genelde o teknik servis videolarında çok oluyor. Evet. Bizim gibi kişiyi anlatanlarda değil de teknik servis anlamında, Tabii biz burada işletme anlamında yapan videolar hani daha göze kolay görünsün diye, akışkan bir İşletme video olarak olsun diye öyle yapmıyoruz. yapar. Biz işletme olarak video çekmiyoruz. Bilginiz olsun. Ya buradaki amacımız şey de değil. Belli bir işletmelerin de işini evde arkadaşlar yapsın değil. Herkes bilgilensin. Ya biz o cep telefonu veya bu tarz teknik servislerde çalışan veya sahiplerinden de çok tepki geliyor. İşte işi öğretiyorsunuz gibi. Böyle bir şey olamaz ya. Bir sürü yemek videosu var. Lokantacılar işsiz mi kalıyor? Restoranlar mı kapanıyor? Yapışkanı güzelce temizliyorum. Falcon kontak sprey bu tür Kontak yerler için sprey ile temizliyorum bu arada. tiner gibi daha masum bu tinerin ama etkili. Ama tiner değil. Alttaki maddeye zarar vermiyor arkadaşlar. Şimdi selülozik ya da sentetik tineri kullandığınızda özellikle selülozik alttaki madde eğer plastikse selülozik tiner zarar verir. Sentetik tinerde de şöyle bir durum var. O daha yumuşaktır ama o da uçmaz. Biraz uçma süresi uzun sürdüğü için o da sıkıntı verir. Ben neyi söylemeyi unuttum. Tamir 0 Instagram'dan duyuruyoruz arkadaşlar biz yarışmaları, çekilişleri. Tamam. Unutmayın onu. Sonra bizim bu sanal bit pazarı uygulamasındaki indirim linkleri de oradan veriyoruz. Bu arada parmak izi okuyucusunu alalım buradan. Ben onu o arada separatörde ısıttım. Buralarda biraz dikkat etmek gerekiyor. Acele etmeden. Flex'i çok zorlamadan.
Touch ID'yi çıkardık. Home tuşunu. Yeni takacağımız. Bunda iPad 5, 4 birkaç modele daha oluyor. Bu herhangi bir işlevi yoktur. Öylesine koyuyorlar bunu. Tıklama görevi görür bazı modellerde. iPad 5'te görmez. Ona yanılmayın. Burada dikkat etmemiz gereken aynı çıkardığımız şekilde bunu buraya takmamız gerekiyor. Şimdi dokunmatiğimizi bir takalım. Deneyelim. Çalışıp çalışmadığını. Şöyle şundan destek alalım. Şimdi üstten bir deneyelim. Çalışıp çalışmadığını. Açamıyoruz. Ya açmıyor. Ya home tuşuna basmam lazım. PUBG'de kalmış. PUBG'ye girmiş yanlışlıkla. Home tuşunu takmadığım için Şifreleri biliyoruz çünkü aldık arkadaşlar satıcıdan. arkadaşlar buralarda hani çok tedirgin olmanıza gerek yok. Çalışıyor biliyorum cihaz. Metalle değmedikten sonra bir yerlere. Ya bunu şey düşünün. Mesela ben eve elektrikçi çağırıyorum. Ben normalde ampul değiştirirken bile sigortayı kapatıyorum ama elektrikçi kapatmadan yapıyor. Çünkü profesyonel. Yani işi biliyor. Ama siz yine de şartları kapatın. Kapatın. Böyle her tuşunu bir bakalım. Basmayan bir yeri var mı? Aldığınız malzemelerde bunu mutlaka yapın. Bir de arkadaşlar ısrarla bunu tekrar söylüyorum. Aldığınız ekrandır, dokunmatiktir gibi şeylerde semih gibi jelatini sökmeden üstten bir deneyin muhakkak. Çünkü jelatinlerini söktüğünüz an iade toptancılar bunları almıyorlar. Bilginiz olsun. E-ticaret siteleri de almıyor. Jelatini söküldüğü zaman bu mal kullanılmış oluyor çünkü. Kullanıcı hatasına sokuyorlar. Her ne şekilde almıyor yani. Evet. Şimdi burada şöyle yapacağız. Ekranı geri sökeceğim. Ben denemek için bunu yaptım. Bazı videolarda arkadaşlar denemediğimizi sanıyor ama deniyoruz. Ben her ne takarsam takayım mutlaka denerim. Ama bazen kesiliyor onlar edit sırasında. Burada şimdi üstünde oynamamız gereken birkaç nokta daha var. Şimdi ilk yapmamız gereken şu. Birazdan camın üstündeki jelatini kaldıracağım. Hatta şimdi kaldırayım. Ama hepsini kaldırmayacağım. Bakın burada bunu yapmazsanız birazdan başınız ağrır. Şu flex buradan geçmesi gerekiyor. Onun için bunu başta bir kaldıralım. Bu flex'i buraya yapıştıralım. Sıra geldi. Şurada bir işlemimiz var. Yine bu flex'i kaldırıyoruz. Özür dilerim jelatini. Bakın şu flex'in şurada bir yapışkan var. Eğer bunu yapıştırmazsanız bu taraf havada kalacaktır. Yani ben ilk değiştirdiğimde bu modelden bakmadan değiştirdim. Ve burası havada kalmıştı. Burayı şuraya şöyle yapıştırıyorsunuz. İndirin. Bakın böyle. Orası nedense öyle yapmış üretici firma. Yani Apple öyle üretmiş. Şuraya şöyle kıvırdık. Tamam. Bu bitti. Bunu kenarıya alalım. Şimdi ben çift taraflı bant üstünde olmasına rağmen var. Ama her zaman kendi çift taraflı bantımla yaparım. Bu çift taraflı bant arkadaşlar özel bir bant. Aynı görünümde, aynı kalitede olmayan çok sayıda bant var. Bu banta ulaşmanız belki zor olabilir. İsmi falan yok çünkü. Biz de bunu sizin için tamiret.net'e koyuyoruz. Açıklama bölümünde bunu da bulabilirsiniz. Diğer bantlar var. Biz de çok bant tecrübesi yaşadık. Aynı görünse bile tozda, sıcakta çabucak atıveriyorlar. Bu B7000 kadar iyi tutar arkadaşlar. Hatta yani iPad'in kendi üstünde yapıştırılan orijinal kadar iyi tutar desem bile yeri var. Şimdi çift taraflı bant uygulamamızı yaptık. Hemen dokunmatiği yerine takalım. Ya zorluk seviyesi olarak da çok kolay bir işlem sayılmaz. Eğer elinizden gelmiyorsa bence hiç bulaşmayın derim. İşçilik fiyatını tutar bunun malzeme dahil. Dışarıda değiştirmek isteseler. 400-500 liradan aşağı yaptıracaklarını sanmıyorum. Apple servisinde de 1000-1500. Yani. Apple ama bunu para olarak değiştirmeyebilir yani ekran dokunmatik olarak. Ha, bilmiyorum o kadar. Hiç yani daha önce hiç öyle bir şeye başvurmadık. Bence değer o zaman. Evde yapmaya. Ya malzemesi bunun şimdi bu taktığımız malzemeye göre Adım adım değişiyor. izlerlerse başarabilirler bence. Ya bu mesela taktığımız touch diye geçiyor. Bu touchlar 50 liraya da var, 70 liraya da var, 120 liraya da var. İşte firmaya göre, markaya göre değişiyor. O şeyi unutuyordum az kalsın. Bazen olabiliyor böyle arkadaşlar. Unutmayalım, hemen takalım. Ekran üst koruyucusunu takalım ki darbe falan aldığında bir zarara uğramasın. Buralarda falan tek başınızaysanız zor olabilir. Tutayım mı? Yok, gerek yok.
Mesela buraları yaparken daha farklı yöntemler yapan arkadaşlar da var. Mesela 2 kişi yapıyor, tutuyor ya da nasıl ben biraz önce yağsız kontak sprey taçı ona dayadım, dokunmatiği. Bunu da ona dayayanlar da var. Herkesin kendi tarzı arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum diye siz de böyle yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi yorum yazarlar niye Ferdi abi tutmuyor diye. Ya şimdi bazı Canım istemiyor tutmak. öyle değil. Bazı işlemlerde kendin yapmak daha şey olur. Yani nasıl desem sana, mesela motosiklete binerken hani kendin mi dengede durmak istersin, biri mi dengede tutsun istersin? Yani aynen öyle. Hangisi daha güvenli hissedersin? Onun gibi. Ben kendim yapınca daha güvenli hissediyorum. Do it yourself diyorsun. Aynen öyle. Ben kendim daha güvende hissediyorum böyle. Ya bu Bana güvenmediği için hani ben yanlış bir şey yaparım falan. ya Ferdi bu sana alır yere çarpabilir o. Olabilir, canım sıkılırsa yapabilirim. Tamam, çok pahalı ya da ucuz olması önemli değil. Sonuçta burada emek veriyoruz. Ben emeğime üzülürüm. Parasına değil. Yok, ben emek verdiysen yapmam. Bu işe başlamadan önce yaparım, onu yaparsın. Mesela bu vidaları takmayan arkadaşlar var. Veya hiç o ekranın oraya unuttuğum o vidaları. Ama fabrika bunları koymuş. Bunu niye taktın arkadaşım? Ay. Şimdi onu unuttuk ama ya bunu üretici firma bunu oraya yaptıysa muhakkak bir şeyi vardır bence. Bu bantları alalım. Her zaman bunları buraları yaparken çok heyecanlanıyorum. Yine. Sanki bir şey olacakmış gibi, bozulacakmış gibi hissediyorum. Bunu da çıkardım. Bunu katlar mısın? Ne yapacağız? Katlıyorum. Katla. Katladım. Neyse, Aslı'ya buraya bir şey koydurturdum da neyse koymaz. Aklıma katla deyince hep şey geliyor. Ne? Kuzeyle güneyde dür bir tane sahne vardı, bilenler bilir. Nereye gidiyorsun? Yol parası vereyim. Al o parayı dürbük çocuğu. Bilenler biliyordur. Falan filan. Şimdi asıl geldik zurnanın zırt dediği yere. En son bantı da alalım. Şimdi kesin derler abi. Ne derler? Şu bant unuttun derler. Aynen. Ustaya onlar diyenler. Her zaman ben iPad'lerde şöyle yapıyorum. Üste oturtuyorum. Hatta birkaç kişi sordu neden ilk önce üst tarafa oturtuyorsun diye. Ben de onlara söyledim. Yine söyleyeyim. Siz de üste oturtun arkadaşlar. Home tuşunu baz alırsanız iPad'lerde şöyle bir şey var. Bakın göstereyim. Kameranın şurada bir metal var. Bakın metalinde 2 tane sivri ucu var. Eğer home tuşunu yaparsanız oturttum sanarsınız. Eğer oturmadıysa buraya bastığınız anda çıt diye kırılır. Ben kırdım bir kere. Bunları ben anlatıyorum ama arkadaşlar ben bunları öyle öğrenmedim. Ben bunları kendim bozarak öğrendim. Ama tabii siz evde bozmanızı istemem. Yani ben tamam bozuyordum ama biz bu işi yapıyoruz zaten. Kârda zararda ortak. Cüneyt'in dediği gibi. Cüneyt'e de selam olsun buradan, izliyorsa videoyu. Öyle mi diyor? Hep öyle diyor. Alıyor zarar ediyor. Bizim bir takipçimiz Kütahyalı, Tavşanlı. Kütahya Tavşanlı ilçesinden. Alıyor zarar ediyor. Abi diyor zarar ettim yine diyor. Olsun diyor. Kârda zararda ortak diyor. Saygılar. Tamam, yaptım abi bunu işte. Arkadaşlar iPad bu. Bitti. Bu arada yan sanayi bu, bakın. Buraya iPad Air White falan Az yazmışlar. önce ben iPad'in dokunmatiğini değiştirirken dikkat ettiniz mi kullandığım tekniğe? Semih, sen de dikkat ettin mi kullandığım tekniğe? Evet, mükemmel. Ya. Güzel bir tablet arkadaşlar. Güzel. iPad'leri severiz. Ha, bu arada şey yapacağım, bir dakika. İyi hatırladım. Ya çift taraflı, sesim kısıldı, geliyorum hemen. Şimdi çift taraflı bant kullandığımız için aslında gerek yok ama biraz abartalım isterseniz. Şöyle bizim mengenelerimiz var. Valla bunları ne zaman aldım hatırlamıyorum. Belki de 6 yıl mı oldu? Arkadaşlar bu mengeneler hiçbir boka yaramıyor. O yüzden açıklama bölümüne koymayacağım. Bilginiz olsun. Arkadaşlar yani illa mengeneyle böyle bir şey yapılacaksa paket lastiğiyle yapın. Yani yok var. Bunların tanesi 7 dolar 8 dolar Valla falan. çok para vermiştik zamanında. Hiç gerek yok. Elbise askılıyla bile bu iş olur. Yani Mesela etek bakın bu hikayesi. bunlar da bunu iş için aldığım mengeneler. Ama şimdi size bir mengene göstereceğim. Bu mengeneyi ben yaptım. Bakın nasıl yaptığımı da göstereyim. Siz de yapabilirsiniz evde. Gösteremiyorum. Çünkü niye gösteremiyorum? Bu mengenenin karşılığı yok. Bu mengenenin aslında devamı vardı. Nereye gittiyse. Şurada bir çubuk daha vardı. Bu aslında belki bilenler bilir. Kıyafet satılıyor arkadaşlar bunda. Böyle etekleri falan Aynen, tutturuyor. etek, Benim kızımın çorap. Kızıma kıyafet almıştım. Onun parçası bu. Hanım bu lazım değil diye atacakmış. Ben de buralarını kestim. Mengen oldu arkadaşlar. Bu da öyle. Bakın. Hah. Bu da aynısı. Ama Yani 3 yoksa liralık paket lastiği, bir torba paket lastiği işinizi görür. daha büyüğü de var. Daha çıkarayım mı? Ya var işte böyle çeşitli şeyler. Gerek var mı? Ya mesela arkadaşlar bize şey de paylaşsın abi.
kendileri yaptıkları. Bakın bu kızımın guaj boyası. Bitmiş içi. Ben de atılacaktı, çöpe atmadım. Şimdi ben buna ne yapacağım? Şöyle bir şey yapacağım, göstereyim. Siz evde böyle kendiniz yaptığınız alet edevat, saklama kutusu, mengene tarzı makine Mesela şeyler burada varsa şarj Instagram'dan soketleri var. gönderin, Bakın. paylaşalım. Bir sürü çeşit şarj soketi var. Bunlardan en çok kullandıklarımız var. Mesela şurada da var. Şöyle. Bu şarj soketleri işte. Bunları en çok kullandıklarımızdan bunun içine koyacağım. Normalde böyle duruyor diyelim, çok olanlar en çok kullandıklarımız. Bunları işte onun içine koymayı düşünüyorum. Pardon. Onun 11.0 bir kolda şarj soketi mi var bizde? 1000 tane almıştık zamanında. Eski Nokia'ların şarj soketi. Ha, 1000 tane almıştık. Oh anasını. Ama neden 1000 tane aldık? Neden? 10 tane parasını almışımdır Çin'den. Ya şöyleydi. O zamanda burada satılırken Türkiye'de 10 tane parasına Çin'de 1000 tane satılıyordu. Ben de 1000 tane aldım. Gerçekten Çin'de bazı şeyler uygun oluyor buraya göre. Böyle Değerlendirin. işte. Bu mengeneyle yaptık işte ya. Atraksiyon yarattık biraz. Neyse şimdi burada neyimiz var neyimiz yok onu anlatacak halimiz yok da. Var işte garibanlık. Tamam. Bir şeyler. Tamam abi yani hallettik. Merak ettiğiniz şeyler olursa Instagram'dan sorsunlar. Soruyorlar da biz DM'lere dönemiyoruz. DM'ye dönemiyoruz. Öyle bir problemimiz var. Yorumdan sorun. Yorumdan sorun biz Yorum döneriz daha iyi. size arkadaşlar. Yorumdan kesin dönüyoruz. Bütün yorumları okuyoruz çünkü. Bu kadar arkadaşlar. O zaman ben şey diyeyim abi, ben hiç demedim bugüne kadar. Bu arada 118 bin aboneye geldik. Yaklaşık da bayağı 16-17 ay oldu. Ben hiç abone olun takip edin demedim. De sen de. Abone olmakla takip etmek aynı mı? Bilmiyorum ki. Şunu şöyle kıralım mı? Oğlum dur. Efekan yapma. Cihaza zarar verirsin abi. Öyle mi diyorsun? Şimdi buraya baskı yapıyorsun ya buraya falan gelirse. Kıracaksan al, ben sana makas vereyim, bıçak vereyim, kes onları. Arkadaşlar lütfen abone olmayı ve beğenmeyi eksik etmeyin. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Bay bay.